ben ilk gördüğümde şok olmuştum. Brezilya'da artık görmeye alıştım ama. Burada iki tarafında da her vagonda bir tane polis var. Buranın tarihi 1600 yılında kurulmuş dostlar. İçmeyi en sevdiğim şeylerden bir tanesi Güney Amerika'yı gezerken. Burada gördükleriniz pikanya. Zaten burası da pikanya. Adamlara ait bir sürü yerli meyve var ya. Hayvan gibi alıyorum bakalım. Bayağı farklı tipler var etrafta. Her duvar gördüğünüz etraftaki şu şekilde grafitiler de donatılmış. Ve herkese güzeller güzeli Güney Amerika'dan, Güney Amerika'nın Brezilya ülkesinden selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz. Dostlar, bu hafta Brezilya'nın São Paulo şehrindeyiz. Evet, Brezilya'nın en kalabalık şehri, hatta dünyadaki en büyük 5. şehirdeyiz şu anda. Ben buraya yaklaşık yarım saat önce geldim. Şimdi odaya girdim. Hatta şöyle size hızlıca odamı göstereyim daha dağılmadan. Ve dışarıyı göstereyim. Dışarıda harika bir hava var dostlar bugün. Evet, bugün de bu mükemmel havayı bulmuşken dışarıya çıkıp gezmeye karar verdim. Bir tane arkadaşımla buluşacağım São Paulo'da yaşayan. Onunla birlikte şehir merkezine gideceğiz bugün. Güzel yerler gezeceğiz. Video kısa olacak. Her gittiğim yeri çekmeyeceğim. Neden çekmeyeceğim? Çünkü São Paulo, bilenleriniz bilir, tehlikeli bir şehir. Gideceğimiz yerlerin çoğunda insanlar eline telefonunu bile almaya korkuyor oluyorlar. Ben de şimdi saatimi falan çıkartacağım, zaten cüzdanımı falan almayacağım. Evet, toplam 200 real para aldım. Şu şekilde Reas diye nasıl okunuyor artık tam olarak emin olamasam da. Ne kadara geliyor? Yaklaşık 400-450 liraya falan denk geliyor cebimdeki. Telefonum ve GoPro'yu da cebimden sadece güvenli gördüğüm alanlarda çıkartacağım. Evet, lafı fazla uzatmıyorum, o zaman ayakkabılarımı giyiyorum, dışarıya çıkıyoruz. Hadi başlayalım gezmeye. Evet dostlar, otelden çıktım, şimdi metro istasyonuna doğru yürüyordum. Şöyle buraya bir tane göl var. Otelin yanında, gölün orada da bir tane kapibara gördüm şu anda, kendi kendine gezen gördüğünüz. Arkadaşlar, bunları Campinas videosunu izlediyseniz hatırlarsınız. Parkta başıboş geziyorlardı, insanlar seviyorlardı falan filan, bunları hatırlıyorsanız videodan. Böyle ben ilk gördüğümde şok olmuştum. Brezilya'da artık görmeye alıştım ama. Evet dostlar, trene bindim şimdi. Şöyle bir tane bilet aldım. Üzerinde QR kod vardı. QR kodu okutup giriyorsunuz. Metro biletine 4 real verdim ya, reas verdim. Yani ne kadar oluyordu? 16 TL'ye falan denk geliyor 4'te çarptığınız zaman. Trende şu an bir şey dikkatimi çekti. Her yer polis dolu dostlar. Şöyle bak, bu tarafa doğru göstereyim. Şurada görüyorsunuz, dibimde bir tane polis bekliyor. Bu tarafa doğru da, iki tarafında da her vagonda bir tane polis var. Evet dostlar, trenden indim sonunda. Şehir merkezine ulaştım. Yanımda arkadaşım var, Camille. Say hi to Turkey. Say hi. Evet, arkadaşımla buluştum dostlar. Şimdi etrafı gezmeye başladık. Telefonunu cebinden çıkartma dedi. Ben kameramı çıkartacağım dedim. Sen bilirsin dedi. Bakalım nasıl olacak. Buraya böyle yemek yeme yerleri falan filan yapmışlar böyle güzel güzel. Şöyle bir yerdeyiz dostlar. Şu anda bir tane Saint Benedict diye bir tane kilisenin önüne geldik ilk olarak şehir merkezinde. Buranın tarihi 1600 yılında kurulmuş dostlar burası. Şu anda São Paulo'nun ilk kurulan yerlerinden bir tanesindeyiz yani. 1600 yılında, daha São Paulo değilken burası var. Bu tarz birkaç tane bina gezeceğiz şimdi. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da grafitilerin olduğu, São Paulo'da grafitilerin olduğu bir yere gideceğiz. Dediğim gibi videoyu çok uzun tutmayacağım çünkü bayağı bir evsizlerin çadırları var, görüyorsunuz etrafta. São Paulo şehri grafitiler şehri dostlar. Eğer bugüne kadar duymadıysanız ben söyleyeyim. Şehrin her yerinde böyle büyük büyük binalarda gördüğünüz gibi grafitiler var, şurada gördüğünüz gibi. Çok güzel grafitiler yapıyor adamlar ama fotoğrafını çekmeye çalıştığınız zaman da telefonunuzu çalıyorlar. Kilisenin içine girdim bir tane. Kameraya çekmek yasak dediler ama şöyle bir içine hafiften çekeyim dedim. Günah çıkartma odası. Buraya rahip giriyor. Siz yan tarafta burada duruyorsunuz. Günahınızı anlatıyorsunuz buradan. Günahınız çıkıyor. Evet, şu anda şehir merkezindeki ana sokaklardan bir tanesine girdik. Alışveriş sokaklarından bir tanesine. Şöyle dükkanlar var etrafta, görüyorsunuz. Kalabalık bir ortam. Evet, sokaklar güzel ve temiz duruyor şu ana kadar. Bayağı kalabalık bir sokak burası. Evet dostlar, sokak müzikleriyle devam ediyoruz. Şimdi bir sokağa geldim. Şu gördüğünüz yer Banco de São Paulo olarak gördüğünüz yer Brezilya'daki ilk banka binası dostlar. Kocaman büyüklükte, 1938 yılında kurulmuş, görüyorsunuz. Hala banka olarak kullanılmaya devam ediyor. Devasa büyüklükteki bina. Şimdi bir tane dükkana girdik dostlar. Şu şekilde karnaval şeyleri satıyorlar. Karnaval kıyafetleri vesaire satıyorlar. Biliyorsunuz Brezilya'da karnavallarıyla ünlü bir yer. Rio karnavalından falan. Her yerde görüyorsunuz maskeler falan filan var. En çok da bu hoşuma gitti ya. Ne kadarmış mesela şu kostümün fiyatına baktım. Ne kadarmış? 500 real diyor. Yani 2000 lira. Şu kostüm 2000 liraya. Şu sizin olabiliyor. Karnavala tavşan olarak katılabiliyorsunuz. Evet, şimdi kokonat satıcılarından bir tanesinin önünde durduk dostlar. Şöyle 6 realsa bir tane kokonat istedim. Kokonat aldım. Gracias. Obrigado daha doğrusu.
Şöyle içi de bayağı doluymuş. Daha önce göstermiştim Güney Amerika'daki kokonatları. İçmeyi en sevdiğim şeylerden bir tanesi Güney Amerika'yı gezerken gördüğünüz gibi. Central Market'e doğru yürümeye devam ediyoruz. Bir yandan da kokonatımı içeceğim. Gerçekten çok güzel şunun tadı ya. Şimdi Central Market'in önüne geldik. Şu şekilde kapatmış. Annelerimiz eskimesin diye evde koltuğu falan filan kapatırlar ya. Aynı ona benzettim ben. Bu şekilde kapatmışlar. İçerisi kapalı mı açık mı bilmiyorum ama arabalar var önünde. Şehrin bayağı fakir bir kısmındayız. Görüyorsunuz şuradaki evleri. İnsanlar pencerelerden dışarıyı izliyorlar. Şimdi bir tane dükkanın önüne geldik. Mercado Central Market'in içindeyiz. İçeriye girerken güvenlik kameraya çekmemi istemedi ama şimdi dükkan sahiplerine sordum çekebilir miyim diye. Sıkıntı yok dediler. Picanharia Mercado diye bir restorana geldik dostlar. Pikanya yemeye geldik. 2 tane pikanya siparişi verdik şimdi. Bir de Brezilya birası siparişi verdik şu şekilde. Brahma diye bir tane biraları varmış. Şu şekilde fıçı bira olarak doldurdular bana. Pikanya dostlar dananın kuyruk sokumundan elde edilen etle yapılıyor. Şurada gördükleriniz pikanya. Zaten burası pikanyacı gördüğünüz gibi. Buraya attı ızgaraya. Antrikotu biliyorsunuz 2 parçadan oluşur antrikotun. Bir tarafının tadı daha güzel olur ya, daha yağlı olur hani. Bu kısım pikanyanın tadına çok benziyor. Yaklaşık 5 dakikalık bir beklemenin ardından yemeğimiz önümüze geldi. Şu şekilde görüyorsunuz. Pikanyam önümde dostlar. Harika bir kokusu var şu anda. Fasulye, pilav, fındık kırıntıları yanlış görmüyorsam. Ufak bir salata yapmışlar bir şekilde. Böyle servis ediyorlar. Bunun da ne kadara geliyor? 35 liraya bunların parasıyla. Yani o da 140 liraya falan geliyor şu tabak bize. Evet, bize afiyet olsun. Daha fazla dayanamayacağım. Dalıyorum. Yemeği bitiriyorum. Yemeği bitirdikten sonra markette şöyle ufak bir video çekmeye çalışacağım. Markette göstereyim size. Meyvecilerin orada durduk. Meyve tadıyoruz şu anda gördüğünüz yerde. Burası dostlar şu şekilde. Marketin tam ortasındayız. Her yerde meyveciler var görüyorsunuz. Adamlara ait bir sürü yerli meyve var ya. Sirguela diye bir tane meyve tatlı gözünüz şu gördüğünüz. Sirguela bayağı iyiydi. Şu şaşaşaru şu anda bunu tadıyorum. Şurada gördüğünüz. Bu da bayağı güzel. Güney Amerika'daki meyveler gerçekten efsane. Vallahi her şeyden tatları da almazsak burada bizi ne yaparlar bilmiyorum artık. Chirimoya, Peru. Chirimoya. Peru. Peru. Chirimoya. Meyveye limon sıktı. Bu da güzelmiş bayağı. Abi hala kesiyor. Nereye geldik Allah'ım? I have this. Yeah. Bu cennet meyvesi, cennet hurması, bildiğimiz cennet hurması. Daha önce de geldim dostlar. Aynı şekilde muamele görmüştük. Yani burada normal bir şekilde meyve vermeleri. Daha önce geldiğimde çok bir şey almamıştım. Şimdi inşallah yine aynı şekilde dövmezler herhalde çok bir şey almadım diye. Hala vermeye devam ediyor abimiz. Evet, son olarak şöyle hurma, çilek, üzüm karıştırdı. Hurmanın tadı da bayağı iyiymiş. Obrigado. Enough ya. Yeter abi, verme artık dedim. 2 dakikada hayatımda yemediğim meyveyi yedim ya. Hayvan gibi alıyorum bakalım. Yeter, bunlar bana fazla sokacak. Kart geçiyorum dedim, geçiyor dedi. Kartla ödeyeceğim. Evet dostlar, marketten çıktık. Şöyle meyvelerim elimde gördüğünüz gibi. Birazcık canım sıkıldı ama maalesef turist gazı yedim. Turist gazını da çok fena yedim. Adam gaza getirdi, ondan verdi, bundan verdi falan filan derken en sonunda ne kadar tuttu? 1500 lira tuttu abi. Sonra ben dedim bu kadar olmaz yani, alamam bunu dedim. Öyle param yok zaten dedim. Ondan sonra tamam dedi, indirim yapacağım. Orada pazarlık yaptık. 1000 liraya geldi. Yani 70 dolar 75 dolar para verdim. 1000 liraya geldi. Elimdeki meyveler gördünüz. Yani şu ana kadar yurt dışında yediğim en büyük kazıklardan birisini yedim herhalde bugün. Şimdi şehri gezmeye devam ediyoruz elimizde meyvelerle. Güney Amerika'daki en büyük katedralin önüne geldik şimdi. Gördüğünüz karşımdaki katedral. São Paulo'daki, Brezilya'daki ve hatta kıtadaki Güney Amerika'daki en büyük katedral olma özelliğine sahip. Daha önce de okuduğum gibi ve size bahsettiğim gibi etrafta herkes evsiz. Evet, bütün etrafımız şu anda evsiz insanlarla dolu. Birazcık tehlikeli duruyor ortam. Katedralin yan tarafında çadırlar var vesaire. Önünde yatıyorlar. Şuradaki abimiz galiba kusmuş oraya, yatmış, bayılmış, orada kalmış. Ortam maalesef üzücü. Evet, ama katedrali şöyle bir gelmişken çekelim. İçeriye girmeyeceğim hiç. Sadece etrafını çekmeye geldim. Yanında böyle kocaman bir park var. Parkın içinde evsizler çadırlar kurmuşlar. Oraya böyle kendilerine ait bir yer yapmışlar gibi. Burasını da bu şekilde ziyaret etmiş olduk. Burayı da bırakıyoruz. Şimdi grafitilerin olduğu sokağa devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet dostlar, Uber'den indik. Şimdi şöyle bir ortama çıktık. Şöyle etrafı göstereyim size. Şurada kafeler başlıyor. Sokak boyunca devam ediyor. Bayağı farklı tipler var etrafta. Her duvar gördüğünüz etraftaki şu şekilde grafitiler de donatılmış. Ve ayrıca sokakta sokak satıcıları var. Sokak boyunca böyle sokakta takı satıyorlar. Aynı bizde Alaçatı'da olduğu gibi. Şu tarafa doğru gidelim.
Önce buradan başlayalım. Bakın Peace Ukraine diye buraya yazmışlar. Her yerde Batman figürleri var, görüyorsunuz. Mesela şu çok ilginç bir çizim olmuş. Evet, şöyle bütün grafitileri incelemek istiyorum. Gerçekten çok güzel grafitiler var bu arada. Mesela hemen yanımda bir tane daha çıktı. Bu ne ya? Abi çok iyi ya. 3 tane, yanlış okumadıysam 8 tane sokaktan oluşuyor bu bölge, Batman bölgesi. 8 sokak da aynı bu şekilde. Sokak boyunca grafitilerle dolu. Ya şu sanatın güzelliğine bak. Şu maymunun çiziminin güzelliğine bakar mısın ya? Evet, gerçekten harika. Evet, burada da neler satıyorlar? Posterler, mosterler falan filan satıyorlar gördüğünüz yerde. Evet, burada yine bir tane Batman figürü. Hemen yanındaki çizim de çok güzel. Evet, şimdi Batman bölgesindeki ana sokağa geri döndük. Diğer girişinden girip şöyle bütün sokağa bir yürüyelim dedik bakalım. Evet, mekanlar gerçekten çok güzel. Yani ortam şahane. Müzikler güzel, insanlar güzel. Evet, bu mekan çok tatlı duruyor mesela, gördüğünüz yer. Evet, yine Batman figürleri grafitilerde bir tane daha geldi karşımıza, gördüğünüz gibi. Şahane. Ve evet dostlar, başladığımız yere, havalimanının oradaki tren istasyonuna geri döndüm şimdi. En son gösterdiğim o Batman bölgesinde birazcık dolaştık, birazcık oturduk orada, fotoğraflar çekildik vesaire. O gördüğünüz grafitiler gibi grafitiler devam ediyor sokak boyunca. Onun dışında başka bir şey yoktu, o yüzden daha fazla çekim yapmadım. Orada daha sonra metroya atladım. Metroyla yaklaşık 1 saat sürdü geri gelmem. 1 saattir yollardayım. Şimdi geri geldim, otelim şurada, otelime doğru yürüyorum. Evet, umarım Sao Paulo'yu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet, şu kadarcık meyveye 1070 lira verdim dostlar. Şunun tadı güzeldi, daha önce size söylediğim gibi, adını şimdi unuttum bile artık. Ondan 300 gram istemiştim, 1 kilo vermiş, ben bakmadım bile orada. Orada sardıkları için ben farkına bile varmadım, bakmadım bile bundan 1 kilo verdim. 1 kilo vermiş, 66 reastı, 100 reas yazmış.